Evet, hepinize Kırgızistan'ın başkenti ve en büyük şehri Bişkek'ten selamlar dostlar. Bişkek'e ulaştım sonunda. Bir süredir Kırgızistan'a seyahat ediyordum fakat genel olarak insanların Bişkek'ten başladığı Kırgızistan seyahatine ben karakoldan başlayıp daha sonra Narin'le devam edip en sonunda Bişkek'e ulaştım. Bugün beraber Bişkek'i keşfedeceğiz. Hem Kırgızistan hakkında size bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Hem Bişkek hakkında bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Kırgızistan'ı biraz daha yakından tanıyacağız. Genelde ben bu ülkeler hakkında veya işte başkent hakkında bilgileri başkente ulaştığımda vermeye çalışıyorum. En büyük şehre ulaştığımda vermeye çalışıyorum ki daha bir anlamlı olsun. Çünkü zaten başkentler büyük şehirler oluyor. Yapacak çok fazla şey olmuyor. Bu videoyu da işte Kırgızistan'ı ve Bişkek'i daha yakından tanıma, aynı zamanda buranın halkının nabzını, yerel hayatı yakından tanımaya ayırmak istedim. Şimdi Alato Meydanı'na doğru ilerliyorum. Çok güzel bir parkın içerisinden. Evet, Kırgızistan'ın resmi adı Kırgız Cumhuriyeti olarak geçiyor. Bağımsızlığını 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak kazanıyor Kırgızistan. Yaklaşık 6,5 milyonluk bir nüfusa sahip, gayet az bir nüfus olarak düşünebilirsiniz. Fakat tabii yüz ölçümü olarak bakıldığında işte 200 bin kilometre kareye yakın bir yüz ölçümü var Kırgızistan'ın. Türkiye'nin 1/3 civarında. Fakat bu yüz ölçümünün %90'ını dağlar oluşturuyor. Dağlar oluşturduğu için de düz alanlar, bozkırlar özellikle büyük önem arz ediyor Kırgız topraklarında, Kırgızistan'da. Burası da Bişkek'te Kazakistan'a oldukça yakın. Ya Kazakistan'a yakın bölgeler biraz daha düz alanlar olarak tanımlanabilir. Daha güney kısımlar büyük dağlardan oluşuyor. Hatta burada da yine Bişkek'in çevresinde görebileceğiniz büyük dağ, sıra dağlar bulunuyor. Evet, Kırgızistan'da resmi para birimi Kırgız somu. Resmi dil ise Kırgızistan'da Kırgızca ve Rusça diyebiliriz. Özellikle büyük yerleşim birimlerinde Rus halkının da yaşadığını düşünürsek ortak konuşma dili Rusça. Bişkek'te sıklıkla sokakta Rusçayı duyabilirsiniz o yüzden. Kırgızistan'ın komşu ülkeleri ise Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin olarak geçiyor. Bu 4 ülkeyle sınır komşuluğu yapıyor. Şimdi Kırgızistan'ın %90'ının dağlarla kaplı olduğunu söylemiştim yüz ölçümünün. Bu yüzden Kırgızistan'ın böyle göğe yakın ülke olarak da çağrımı mevcut. Bakın yaya geçişlerinde genel olarak araçlar burada duruyor. Şu anda cumartesi günü epey sakin diyebilirim. Saat 3 civarı öğleden sonra. Hava biraz kapalı bugün. Ekim ayındayız. Siz bu videoyu ne zaman seyredersiniz bilmiyorum ama normalde ben ilk gün geldiğimde işte 2 gün önce geldiğimde bu meydan çok canlıydı. Akşam burada işte konser tarzı şeyler vardı. Onun dışında birçok insan yine sokaklardaydı. Meydanlara çıkıyorlar yani genel olarak. Güzel günlerde insanlar meydanları dolduruyor. Akşam saatlerinde de çok canlı oluyor. Bir önceki videonun son kısmında paylaşmıştım Alato Meydanı'nı. Oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda bakın parkların içinden, yeşil alanların içinden geçiyorum sürekli. Kırgızistan'ın Bişkek şehri, başkenti dünyanın en yeşil başkentlerinden birisi olarak geçiyor. Yani bu da gerçekten şehirde yürürken size böyle güzel hissettiriyor ya. Yeşilin içinde olmak insana güzel hissettirir ya. Gerçekten güzel hissettiriyor. Özellikle bu Alato Meydanı'nın çevresi, Panfilov Parkı, Alato Meydanı'nın çevresi çok güzel. Aa, şurada sincap var, baksanıza. Bakın şurada sincap var. Baktım koşuyor. Çok güzel ya. Gel. Koş koş koş. Ağzına bir şey almış. Çok güzel ya sincap. Wow. Şehir merkezine böyle şeyler görünce insan mutlu oluyor gerçekten ya. Evet, biraz da Kırgızistan'ın ekonomisinden bahsedelim. Kırgızistan'ın asıl ekonomisi aslında işte altın madeni, hayvancılık, tarım, bu tür şeylere dayanıyor. Aynı şekilde hidroelektrik santralleri. Kırgızistan'da dünyanın en büyük madenlerinden bir tanesi bulunuyor. Altın madeni bu. Yani yüz ölçümü olarak dediğim gibi ufak bir ülke, büyük alana dağlarla çevrili.
Geniş düzlük meralarda ise keçi, koyun, at, inek gibi hayvancılık hakim. Bunu büyük şehirlerden çıkıp hatta büyük şehirlerde de görebiliyorsunuz. İşte Narin'de bulunmuştum bir önceki videoda. Oraya giderken görmüştük. Yine Karakola büyük bir şehir diyemeyiz ama yine bu tür şehirlerde hayvancılığı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda bunun yanında pamuk, patates ve benzeri gibi tarım ürünleri de yetiştirilmekte. Ülkenin büyük bölümü dağlarla çevrili dedik. Bu dağlardan oluşan su kaynakları nedeniyle hidroelektrik santralleri yapılıyor ve elektrik üretimi, enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Tabii geçtiğimiz son yıllarda yani su kaynakları biraz olmaya başlamış, azalmaya başlamış tabii bu iklim değişikliğiyle beraber. Bu nedenle bazen dışarıdan enerji, elektrik üretimi dışarıdan Kazakistan'dan bildiğim kadarıyla bir talepte bulunulmuş. Yani ilerleyen yıllarda nasıl olur bilmiyorum ama bu biliyorsunuz küresel ısınma her yeri etkiliyor. Yani Kırgızistan'ın da bu dağlık ve işte su kaynakları oldukça önem arz ediyor. Hatta su kaynaklarını Kazakistan'a veriyorlar. Kazakistan büyük bölümü çöl olduğu için suya çok ihtiyaç duyuyor. Yüz ölçümü çok büyük Kırgızistan'a göre fakat su kaynakları çok kısıtlı. Bu nedenle komşusundan yardım talebinde bulunuyor bu konuda. Bunun yanında Kırgızistan turizm açısından da gelişmekte olan önemli ülkelerden bir tanesi. Özellikle doğu turizm konusunda. Bakın şöyle bir şey geçiyor, geçerken göstereyim size. Turizm gelişmekte burada. Ya ben de karakol çevresini gezdim. Orada işte dağcılığı seven, dağ turizmini, yürüyüşünü vesaireyi, işte kayağı seven veya snowboard'u seven, dağ sporlarını seven insanlar için önem arz eden noktaları var. Bence ilerleyen yıllarda bu çok daha fazla gelişecek ve ekonomisinde ciddi bir katkı sağlayacak Kırgızistan'ın. Şu anda Alota Meydanı'ndayım arkadaşlar. Bakın. Bişkek'in en büyük meydanı burası. Videoya aslında buraya yürüyerek başlamak istedim. Size burayı göstermek istedim. Şimdi şurada bakın Kırgızistan bayrağı var. 30 metrelik bir direk üzerinde dalgalanıyor. Altında hemen askerler nöbet tutuyor. Belli saatlerde bu askerler nöbet değişiminde bulunuyorlarmış. Biz denk gelir miyiz bilmiyorum ama burada gezerken en azından size de burayı göstermek istedim. Alota Meydanı önemli. Birazdan değineceğim zaten buraya. Şimdi şu bayrağın altına gidip askerleri göstereyim size. Şimdi neden Alota Meydanı'ndan başladık ona değineyim. Alota, Aladağ demek. Yani Ala biliyorsunuz dağ, Tao olarak geçiyor Kırgız dilinde. Aladağ olarak geçiyor. Buranın eski adı Lenin Meydanı. Şimdi Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra bu Lenin adını buradan Aladağ olarak değiştiriyorlar. Neden? Aladağ, Kırgızistan'da önemli bir dağ silsilesi, Kırgız halkını temsil eden bir dağ. Bu yüzden meydana bu isim veriliyor. Karşımızda hemen Manas heykeli bulunuyor. Bu da önemli yapılardan bir tanesi. Bunlardan dolayı Alota Meydanı Kırgız halkının bağımsızlık mücadelesinin örneği ve Kırgız halkının kimliği açısından oldukça önemli bir nokta. O yüzden videoya da buradan başlamak istedim dostlar. Burası akşam çok canlı oluyor. Yine birçok sayıda insan geliyor. Şu karşıda bulunan havuzlarda böyle rengarenk ışıklar oluyor, müzik falan çalıyor. İnsanlar da gelip ailesiyle beraber bu çevrede yürüyüşler yapıyor. Hava güzel olursa daha da fazla kalabalık oluyor açıkçası. Ben son 2 gecedir geliyorum. Dün biraz az kişi vardı ama ilk geldiğim gün çok kalabalıktı. Şimdi bu meydanın diğer bir önemi ise 2005 ve 2010 yıllarında Kırgızistan'da yapılan devrimlerde yine bu meydan protesto amaçlı kullanılıyor. Ve halkın simge protesto noktalarından birisi olarak günümüze kadar önemini koruyor. Yani buranın gerçekten simge sembol olarak çok büyük önemi var tarihte. O yüzden burayı atlamamak lazım. Gelirseniz mutlaka siz de uğrayın. Gece çıkarsam yine meydanı göstermeye çalışırım ama merak edenler bir önceki videonun son kısmına bakarsa yine görecektir. Şimdi yerel halkın nabzını tutabileceğimiz bir alana doğru ilerleyeceğim ben. Sizde böyle çok fazla bilgi verip videoyu sıkıcı bir hale getirmek istemiyorum.
Biraz daha böyle diyalog yakalayabilirsem diyalog çekmeye çalışacağım. Bu büyük şeylerde biraz zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Çünkü insanların biliyorsunuz yaşam mücadelesi var, herkes bir koşturmaca halinde. O yüzden o tür şeyleri büyük şehirlerde çok fazla yakalayamıyorum. Şimdi güzel bir yere gideceğiz, orada bir şeyler yakalayabilirsek sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Kırgızistan'da da oldukça fazla Türk restoranı, Türk markalarını görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Kırgızistan'a seyahat edecekleri için birkaç tane uygulama ve bilgi önerisinde bulunayım. İşinize yarar seyahatinizde. Banka olarak yani spesifik bir bankayı kullanmadım. Ben birkaç tane bankadan para çektim. TL üzerinden Kırgız Som'u çektim yani. Herhangi bir komisyon ödemedim yani bu şekilde. Şurada bakın Demirbank var. Reklam falan değil bunlar. Demirbank'ta ben denedim de mesela komisyon çıkarmıştı. O yüzden buradan çekmedim. Ben bunu Ziraat'in şubesi olarak düşünüyordum böyle Kırgızistan'da da öyle değilmiş sanırım. Ziraat Bankası'nın kartımdan hatta çekiyorum ben. Aklınızda bulunsun. Farklı diğer bankalarda denedim. Yani deneyip görebilirsiniz siz de. Komisyon istemeyince zaten genelde güzel bir kurdan veriyor. Çok fazla bir zararınız olmuyor. Onu söyleyelim. Bunun dışında burada kredi kartı kullanımı biraz sıkıntılı olabiliyor. Bazı yerler kredi kartı kabul etmiyor. Bazı yerler mesela Mastercard'ı kabul etmiyor. Büyük marketlerde veya büyük restoranlarda kullanabiliyorsunuz ama ne bileyim benim kaldığım yerlerde genelde nakit ödememi falan istiyorlar yani. Eğer kart kullanmayacağım falan diyorsanız ona göre yanınıza belki dolar euro cinsinden para getirebilirsiniz. Sim kart olarak ben o firmasını kullanıyorum. Diğer firmalar da yine aynı şekilde bir ay boyunca sınırsız internet sunuyor size. Hepsinin fiyatı 500 somdu. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım gezdiğim yerlerde. Kapsam alanı gayet iyiydi. 500 somla yaklaşık 6 dolara tekabül ediyor. 1 dolar 84 Kırgız somu. 80'den hesap edebilirsiniz rahat hesaplamak için. 6 dolar da gayet makul bir fiyat yani bir ay sınırsız internet için çok uyguna geliyor yani onu söyleyebilirim. Bunun dışında taksi vesaire kullanmak isterseniz Yandex.Go Kazakistan'da da aynı şekilde geçerli, Kırgızistan'da da aynı şekilde geçerli. Yandex.Go'yu kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde otobüs hatlarına bakmak için de Yandex.Go'yu kullanabilirsiniz. Konumu girdikten sonra size hangi hatta nereden bineceğinizi Yandex.Go uygulaması gösteriyor. Yine yemek siparişleriniz vesaireleri Yandex.Go uygulaması üzerinden verebiliyorsunuz. Kazakistan'da ödeme yapmak için onay veya otobüs uygulamaları kullanılıyordu. Kırgızistan'da ben bir kere otobüs kullandım. Onda da nakit para verdim yani. Ne kadar vermiştik? Kişi başı 10 son vermiştim. İşte 12 sente falan tekabül ediyor. Ama sanırım Bişkek'te biraz daha pahalı. Bişkek'te henüz kullanmadım. İhtiyacım olmadı yani. Yürüyerek gezebiliyorum zaten birçok yere. Burada da herhalde biraz daha pahalıdır diye tahmin ediyorum. Daha büyük yer olduğu için. Harita uygulaması olarak Tugis'i kullanabilirsiniz. Genel olarak Orta Asya ülkelerinde Tugis iyi çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Ya bunun dışında unuttuğum şeyler illaki olacaktır. Aklınıza takılan bir şeyler varsa eğer biliyorsam yorumlarda sorarsanız yanıt vermeye çalışırım. Şimdi ben yerel hayatın aktığı buranın önemli pazarlarından bir tanesine gidiyorum. Oraya beraber gezeceğiz. Kırgızistan'daki dil konusuna biraz değineyim arkadaşlar. Kazakistan'dan sonra Kırgızistan'da dil konusuna biraz daha rahat ettim açıkçası. Burada insanlar hem İngilizce daha iyi konuşuyorlar hem de Türkçe bilen çok fazla insana denk geldim. Özellikle Bişkek'teki Manas Atatürk Üniversiteleri gibi üniversitelerde Türkçe eğitim alan insanlar gayet Türkçe konuşabiliyor. Denk geliyorum ben de ara ara. Sorduğumda zaten geneli işte şeyde öğrendiklerini söylüyor, üniversitede öğrendiklerini söylüyor. Veya bazıları da işte Türkiye'ye gidiyor, bir süre çalışıyor, dönüyor. O şekilde bilenler de var. O yüzden burada daha rahat iletişim kurduğumu söyleyebilirim. O da benim için gayet güzel oldu. Evet, Oş Pazarı'na gelmiş bulunmaktayım. Allah burası bayağı kalabalık. Bir arkadaşımla görüşmüştüm de orada dikkat et dedi. Çok kalabalık. Cüzdanına vesairene sahip çık dedi. İlk defa böyle bir uyarı almıştım. Buraya gelince biraz anlamış oldum aslında şimdi. Çok kalabalık gerçekten.
Şöyle içeriye bir dalalım. Ha, burada bakın kuru meyvelerin satıldığı şeyler var. Kompot yapıyorlar. Selamünaleyküm. Haydasın abi. Frukt, brat. Kurut. Frukt, da. Hmm. Будете пробовать? Ceviz al. Kança? Kança son? 500? Cevizler 500 son. 600. Рядом 600. Вместе? Bakıyorum ben. Голубат. Пробуй. Adı ne? Atı? Örk. Gör. Örk. Örük. Bu kayısı. Bak Şurada gel. farklıları var. Deneyelim bakalım. Bu kompot için mi? Kompot mu? Ha, yemeğe. Польский знаешь? Tamam. да? Польский Türkiye, знаешь? Türkiye. Турецкий я не знаю. Ruskiye düşünemedim. Русский. Ruskiye, no. No. Пекан. Rahmet. Rahmet abi. Bakın Rusça konuşanlar oluyor, ben de anlamıyorum yani. Pazar bayağı büyükmüş ya, ben bu kadar beklemiyordum. Çok çeşitli şeyler var, baksanıza. Karakolda görmüştük bunların bazılarını da. Burası çok çok daha büyük tabii. Turşu var bakın bizim. Selam. Kança som? Это 150 килограмм. Kança som? 150 som. 150 som da ne kadar ediyor? 2 dolar falan ediyor. Sağ ol abla. 2 dolar falan ediyor. Bakın mantarlar var ha. Selamünaleyküm. Kança som? 300 сом. 300 som. Mantar güzel aslında da. Çantamı almadım ya yanıma. Ben biraz geç geldim buraya. Erken gelirseniz daha güzel olur. Şu an saat 4, 5'te kapanıyor galiba burası. Evet. Bakın kayısı var 300 som. 80'den hesap edin işte 1 doları. Fiyatları az çok anlarsınız. 950'ye böyle kuru üzümler var. 350'ye var kuru üzüm. Sonra hurmalar var bakın böyle. 320'ye kayısı var. Bayağı güzel ya. Burada 5'te kapanıyor yazıyor da sordum şimdi 6-7'ye kadar açıkmış. Aceleye gerek yok o yüzden. Rahat rahat gezelim. De burası hep aynı şeyler satılıyor zaten bakın. Çok güzel ama ürünler ya. Bakınca böyle göz oluyor gerçekten. Şu bizde yok mesela. Bu da bir kayısı cinsi gibi ama bizde yok mesela. Bu ne olduğunu da bilmiyorum. Fıstıklar var 1600, 2000, 1700. Bu farklı bir şey. Anlamadım ne olduğunu. Selam. Kança son? Qaysi? 500 so'm oladi. Bunlar. Halvalar 500 so'm. Badamlar 1500 so'm go'zallari. Alabilir miyim? 2 tane. 2 shtuk. 2. Ha. Olur mu? Olmaz. Denemek istiyorum, denemek. Olmaz. Okey, rahmet. Burada lokum gibi bir şey var da görüyordum hep onu deneyememiştim. 2 tane vermem diye. Kiloyla almak da bana uygun değil. Gezgin adamım ben ya. Ne yapacağım kiloyla alıp? Böyle paketler hazırlamışlar bakın. Bakın burada tütün varmış. Bu çiğnenip tükürülenlerden. Dayım bak şimdi geliyor, kabını doldurmaya gelmiş. Bu Hindistan'da falan var galiba. Burada olduğunu bilmiyordum. Şimdi görünce şaşırdım. Sizde de var. Bizde öyle de bu. Nasıl kullanıyorsun abi? Çiğniyorsun, tükürüyor mu? 1 minut. Ha, 1 minut tükürüyorsun sonra.
Nikotin mi var bunda da? Nikotin var. Ha. Bu da normal tobacco. Orada bir sanat. Ha, o tütün. Bakın burada da şey tütünü var. Normal tütün hani. Bunları karakolda göstermiştim zaten. Aynısı benzeri burada da var. Talaş gibi ama buradaki tütünler çok sert. Nasıl içiyorlar bilmiyorum. Bakın pipolar falan var. Ama bunu ilk defa görüyorum ya. Çok garip geldi. Burası komple böyle tütüncü. Tütüncü abiler. Burada da kurutlar var. Çeşit çeşit kurutlar. Vay, hepsi kurutçu ya. Zaten hepsi bölmelere ayrılmış. Bir taraf tütüncü, bir taraf kurutçu, bir taraf işte kuru yemişçi. Keskin bir kokusu var böyle. Bunu da yoğurttan yapıyorlar. Bizim Türkiye'de de yapılan yerler varmış kurutun. Tabi burada çok daha çeşitli. Burada bulmak çok kolay, çok erişilebilir. Gelirseniz deneyin. Ben denedim ama çok benlik bir şey değil böyle. Çok sevdiğimi söyleyemem. Biraz böyle şey tadı. Yoğun, onu söyleyeyim. Çekirdek var. 200'e, 180'e. Killer var bakın böyle. Bu killeri demir eksikliği veya kalsiyum eksikliği olan kişiler tüketiyorlarmış. Bu gördüğüm yer en büyük olan yer şu ana kadar. Karakolda görmüştüm, ufak ufak vardı da burada çok fazla var. Bunu genelde hamile kadınlar çok fazla aşeriyor ve tüketiyorlarmış. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de de varmış da ben görmediğim için bilmiyordum yani. Buraya gelince ilk defa gördüm. Geçenlerde sosyal medyada paylaşınca bizde de var sen bilmiyor musun falan diyenler oldu da o yüzden söyleyeyim dedim. Burada da ballar var bakın. Kırgızistan'ın balları çok meşhur. Dağlık alanı çok fazla olduğu için hem yaylada hem dağda çok farklı ballar yapılabiliyor. Şurada mesela içinde farklı şeylerin bulunduğu ballar da var. Bakın arı ölmüş mesela içinde görüyor musunuz? Gerçekten bal konusunda çok çeşitli şeyler bulabiliyorsunuz. Böyle beyaz balı var bir de Kırgızistan'da. Bu çok meşhur. Tadı da çok güzel. Ben çok seviyorum. Gelirseniz mutlaka deneyin. Satın alın hatta götürün yani. Çok şifalı ballar. Siyır. Siyır. Ha, siyır. Jılkı yok mu? Jılkı yok ha. Bakın et bölümüne geldim. Burası da çok büyük. Birçok farklı eti bulabileceğiniz bir alan. Etler bu şekilde açıkta satılıyor. Kilosunu soralım. Kaça kilo? 550. 550 kilosu. Ha. Sıyır? Sıyır. Sıyır. Ha, ha. Uy. 550. Genelde burada etin kilosu 500-550 civarında değişiyor. At eti daha pahalı tabii. Böyle farklı kısımları da satıyorlar tabii. Daha çok iç kısımlar sanırım bunlar. Balık mı? Ya. At. Sıyır mı? Sıyır mı? Kuy. Koy. Mal eti. Bu da Mal eti. Ha. Ha? Türksün mü? Türk'üm. Mal. Mal eti. Ha, mal etiymiş. Kança? Çok güzel. 2000 son. 2000 son kilosu. Kilosu. 2000 son kilosu. Bakın böyle. Şimdi gezerken genelde konuşuyorum da konuşmadan görenler çok Türk olduğumu anlamıyor benim. Ya Pakistanlı diyor ya Hindistanlı diyor ya. Bir tanesi şimdi Bangladeşli misin diyor. Bakın burada da var. Burada daha çok at eti satılıyor galiba. Jılkı mı? Jılkı. Kança son? 550. 550. 600'da. 600. Bu jılkı. At. At eti. Ha. At eti de 550-600 som arasında değişiyormuş. Ben daha pahalı diye biliyordum da yok. Şurada farklı şeyler var. Onlara bakalım birazdan. Bu olanlar genelde bağırsakla içinde olduklarından genelde 5 parmak yapıyorlar. O yüzden öyle satılıyor. Yağ da yine aynı şekilde 5 parmak yaptıklarına kullanıyorlar. Ben Kazakistan'ı denemiştim. Bayağı ağır geleceğini düşünmüştüm ama gelmedi. Salem. 5 parmak için mi? 5 parmak için mi? Ha, dolduruyor. Bakın ablamız dolduruyor mesela bir tanesini. Şimdi doldurmuş mesela şeyle bağlıyor. Bağlıyor böyle. Sonra asıyorlar. Şurada görebilirsiniz hazır hallerini.
Burası da tavuk bölümü. Tavuk bölümü tabii burada çok fazla zengin değil. Diğer yerlere bakımdan. Şunlar da domuz. Beef mi? Da, beef, Uy. uy eti, Uy eti. Kança som? Tenosi, Kança som? 1650 som. 1650. Böyle yemek için. Bawa, 1600 Mendai bak. Bu? Iki tür, uy eti. Kuy eti. Uy, Uy. Hmm. bu at eti. İnek. Ha bu da at eti. Bu at eti. Sen kim unutun em? Türkiye. Türk'üm. Anda şey bir saha. Bunlar çok güzelmiş ya. Bunlar jakşı. Kaç kança? 1 kilogram Aha. 1650 som. 1 kilo. 1 kilosu 1.650. O da 20 dolar falan yapıyor. Yaksı. Rahmet abla. Çok güzelmiş ya. Bunlar domuz eti herhalde. Şöyle reçeller var. Ahududu reçeli. Şu an tam mevsim bunların. 150 soma şöyle bir şişe veriyor. Ben almıştım. Vallahi benim aldığımdan çok daha ucuzmuş burası. Bal çeşitlerine baksanıza ya. Çok farklı ballar var. Kırgız balı. Bu kança son? 200. Yani 200 soma şöyle bal veriyorlar. 200 som da işte 2,5 dolar falan yapıyor. Çok uygun fiyatlar. Gerçekten çok uygun ya. Ya burada fiyatlar gerçekten çok erişilebilir ve çok kaliteli şeyler alıyorsunuz. Sen de meyve sebze olayları biraz çok bulunmuyor. Özellikle yeşil sebzeleri çok fazla bulamıyorsunuz da ben ilk defa bu kadar fazla yeşil sebze görüyorum. Şu anda bakın. Et ürünleri çok bol fakat meyve sebze biraz az oluyordu. Pazarda hepsi var. Bol bol var. Pazar çok büyük ve çok güzel ya. Bayıldım ben buraya. Bakın mesela havuç 35, patates 30, 20'ye var, 35'e var. Öyle. Soğan 20, 30. Farklı fiyatta hepsi. İşte ne kadara denk geliyor? 30 sente falan denk geliyor yani fiyatlar. Gayet uygun yani. Burada patates çok fazla yetişiyor. Patates ve soğan çok yetişiyor. O yüzden fiyatlar uygun. Havuç da aynı şekilde bildiğim kadarıyla. Zaten en fazla havuç, patates ve soğanı bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Pazarda sadece yeme içme ile alakalı değil, giyim ürünlerini de bulabiliyorsunuz. Ayakkabılar var. Kıyafetler var. Çok büyük ya pazar. Gerçekten buraya saatlerinizi gününüzü ayırsanız bütün gününüzü alabilir. Seviyorsanız böyle yerleri gezmeyi uğramanızı tavsiye ederim. Sarımsaklar var böyle 10 soma, 15 soma ya da şöyle soyulmuşları var 50 som, 100 som. Kalitesine, şeyine göre değişiyor fiyatlar. Bu kısımda da meyveler var. Elmalar 40'tan başlıyor 60. Böyle kavunlar var. Buradaki kavunlar daha değişik böyle. Uzun ince gidiyor. Ben karakoldayken denemiştim. Gayet lezzetli bal gibi kavunlar var burada. Üzümler var mesela 100 som. Armut da yine elma kadar meşhur burada. Armutlar da güzel. Ben normalde armut sevmem mesela. Buradaki armutlar çok güzeldi. Çilek. Bakın reçellere bakın. Litrelik satıyorlar 1000 soma. Şöyle kocaman kiloluk mesela kaç kilo bilmiyorum ama 1000 som, 1100 som. Bayağı güzel. Kaça kilo? 5 kilo. Ahmet. Ya dediğim gibi fiyatlar çok güzel. Burada yaşasam sürekli gelir alışveriş yaparım yani burada. Yok. Bakın burada bu kuru yemişlerle karıştırılmış ballar var. Şu mesela 150, bunlar 250, 300 boyutuna göre değişiyor işte. Her şey var ya. Pazarda bulamayacağınız bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Burada bir sürü reçel var yine. 110. Bakın kebap var 110 son. Bu da şaşlık. Kırgızistan'ın meşhur eti. 170. 170 son.
Rahmet. Bakın ablalar böyle şeyler satıyorlar. Kimchi bu. Bizim Koreli arkadaşla denemiştik, orada meşhur. 125 za 100. Sojové мясо на 100. Еще. Лямку на 100. Все. Ложку что положить? Evet, pazardan dönüyorum artık. Dönmeye başladım hatta ben. Allah, bir üzüm aldım ben. Şöyle göstereyim. Bal gibi üzümü. Ben önce de alışveriş yapmıştım, o yüzden hani pazardan çok alacağım bir şey yoktu. Güzel ürünler olmasına rağmen almıştım önceden alacağım şeyleri. O yüzden çok bir şey alamadım. Bir şey de deneyemedim yani. Çok cezbetmedi. Pazar gayet güzel, hani gezmesi veya ihtiyacınız varsa bir şeyler almak için de çok güzel. Ama dediğim gibi hani benim çok ihtiyacım yoktu. Size hem Bişkek'in yerel hayatını göstermeye çalıştım, hem işte merkezi yerlere, turistik yerleri göstermeye çalıştım. Bir de Bişkek ve Kırgızistan hakkında bilgiler vermeye çalıştım bu videoda. Şimdi artık hava gün batımına doğru yaklaşıyor. Akşam sıcaklık düşüyor. Gündüz gayet güzeldi ama şimdi artık biraz soğumaya başladı bile yani. Ben de hostelime dönüyorum yavaştan. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Videoda da bir parola verelim. Buraya kadar izlediyseniz eğer yorumlara Bişkek yazabilirseniz sevinirim. Ben de anlamış olurum. Bişkek hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gayet güzel buldum burayı. Yolunuz düşerse mutlaka zaten Kırgızistan'a buradan geçersiniz illaki. Gelinip görülmesi gereken yerlerden diye söyleyebilirim. Hani Bişkek hakkında da beğendiniz mi burayı, beğenmediniz mi onu da yazarsanız güzel olur. Gösterdiğim kadarıyla en azından size ne hissettirdi? Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Güzel yani, hani yürümesi keyifli, yaya geçişleri bulunuyor, parkları, bahçeleri bulunuyor. Çok fazla yapacak bir şey yok. Yine bu çevrede yapılacak şeyler var. Mesela Ali Arsa Milli Parkı var çevrede ama hani şehirde yapabileceğiniz çok fazla alternatif yok. Ama yine çevreye çıktığınızda 1 saat uzaklıkta veya yarım saat uzaklıkta birçok alternatif bulunuyor. O yüzden de güzel bir şehir bence. Tabi burası kışları çok soğuk oluyor. Eksi 30'ları falan görüyormuş. Biraz yaşaması zor o yüzden böyle yerlerde. Sonbaharın ilk günleri, renkler çok güzel. Videoyu kapatmadan bir şeyler söylemek isterim. Bu benim şimdi Kazakistan'dan sonra ikinci başkent Bişkek. Şöyle manzarayı da göstereyim size parkta. Geri dönüyorum. Şimdi genel olarak Sovyet şehirlerine baktığımızda veya önemli yerlere düzen, nizamiye, güzel şeyler görebiliyoruz. Şehre baktığınızda hani bir düzen oluyor. Güzel parklar, bahçeler oluyor, ne bileyim yürüme alanları vesaire. Bunun gibi görebileceğiniz güzel şeyler bulunuyor. Fakat sadece bunlara bakarak değerlendirmede bulunursanız büyük bir yanılsamaya kapılırsınız bence. Ki ben de önceden bu şekilde düşünüyordum. Ta ki bu topraklara ayak basıp da buraların tarihini biraz irdeleyene kadar. Şimdi bakınca şehirler gayet nizami duruyor. Her yer çok güzel, yeşil, park, bahçe, sokaklar nizami, yürüme alanları çok güzel. Bakınca yani güzel şeyler var. Bunu göz ardı etmek haksızlık olur. Fakat bunun yanında bu insanların bunları elde edene kadar yaşadığı çok acı şeyler var. Bunları hesap etmeden eğer güzellemeye kapılırsak bence olay yanlış değerlendirilmiş olur. Yani burada insanlar çok fazla büyük şeyler, acılar yaşamışlar. Büyük bedeller ödemişler. Farklı. Önceki videolarda gösterdim de video izlenmedi tabii. Tahmin ettiğim gibi esir kampı videosu. Sovyetlerin en büyük
kamplarından bir tanesi. Tabii oralara tarihe inmek gerekiyor biraz bunun için. Hani şimdi ben güzellikleri göstermeye çalışıyorum. Fakat bazı şey ya, o tarih videosu izlenmeyince şimdi burada benim anlattığım birçok şey havada kalmış oluyor. Bakınca insan diyor ki ya Bişkek güzel şehirmiş diyor, Almatı güzel şehirmiş diyor ama bunun altında neler vardı, bunlar nasıl yapıldı? İnsanlar robotlaştırılıp tek tip, tek kültür, tek din, dinsiz hatta, tek dil, birçok şey işte hala günümüzde etkileri var işte. Hala burada insanlar Rusça konuşuyorlar yani. Ben tabii burada kimseyi suçlamıyorum. Önümüzde ileride aynısı bizim de başımıza gelebilir bu göçmen politikaları yüzünden. Yani düzensiz yapılan her şey ileride büyük hasarlara yol açabiliyor. Burada insanlar büyük sıkıntılar yaşamışlar 70 sene düşünün. 70 seneden sonra hani bir şeyleri düzeltmek 2 yılda olmuyor bunlar. Ama düzeltilmesi için adımlar atılması gerekiyor. En azından gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek sunabilmek adına, daha işte kültürü kaybetmemek, dili kaybetmemek adına adımlar atılması gerekiyor. Benim gördüğüm bu. Ben buraya geldiğimde en çok neyin farkına vardım? İşte bizim Kurtuluş Savaşı'nın, sömürgeye uğramamızın, toprak kaybetmiş olabiliriz tarih boyunca fakat farklı milletler altında boyunduruğa girmemişiz. Bu çok önemli. Türk coğrafyalarına geldiğimde bunu çok daha iyi anladım. Ben tabii buradaki kardeşlerimi şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Onların bu yaşadığı sıkıntıları hissetmeye çalışıyorum ben de. Keşke olmasaydı böyle şeyler. Onlar da hani bu birliğini, dirliğini geçmişten itibaren sürdürebilselerdi. Fakat günümüzde artık maalesef işte bazı şeyleri geri getiremiyoruz. Bunları da biraz bahsetmek istedim. Sonuçta burada geziyorum bir süredir. Bazı düşünceler oluştu bende. Bazen böyle videolarda konuşuyorum. Bu videoda da böyle bir kapanış yapmak istedim. Yani şey olayları çok önemli. O tek dildir, tek bayraktır. Bunlar gerçekten bu topraklara gelmeden arkadaşlar anlayabileceğiniz şeyler değil. Öyle oturduğunuz yerden hani olmuyor. Gelince buralara çok daha iyi anlıyorsunuz. Dile bakıyorsunuz, farklı şeylere bakıyorsunuz, insanlara falan bakıyorsunuz. Kültürünü korumaya çalışan insanlar çok fazla fakat bunun yanında tabii önceki videolarda bahsetmiştim bazı şeylerden. Onlara dikkat etmezseniz eğer birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz maalesef. Buralarda da bazı benzer şeyler olmuş. Özellikle bu söylediklerim işte kurucu liderimiz Atatürk'e karşı işte söylenen şeyler var ya işte yok Yunan şeyi yok bilmem nesi falan hani bu tür şeyler yakıştırmalar yapılıyor ya olmasaydı bilmem ne olurdu falan filan diye yani. Olmasaydı işte nasıl olacağımızı şeyini gelip burada görebilirsiniz. Şu anda tabii geçmişe artık kültüre, tarihe yönelik burada büyük çalışmalar yapılıyor dille alakalı, kültürle alakalı. Tabii bunlar dediğim gibi birkaç senede düzelebilecek şeyler değil. Adımları atılır. Birkaç jenerasyon boyunca uygulanırsa düzenli bir şekilde ileride o geçmişe dönülebilir bir şekilde. En azından onarılabilir bazı şeyler. Bakın araba nasıl duruyor görüyor musunuz? Çat diye. Bazı şeyler onarılabilir. Bunun için de adımlar atılması gerekiyor dediğim gibi. Umarım burada güzel şeyler olur kardeşlerimiz için. Şimdi en acı verici şey de aslında benim için buraya gelip soydaşlarımızla farklı dilde anlaşmaya çalışmak. En acı verici kısmı bence bu olayın. Geliyorsunuz burada farklı dillerde anlaşmaya çalışıyorsunuz. Tamam hani bizim dillerimiz benzer, ortak kelimeler falan var. Benzer şeyler fazla. Ama mesela sizle direkt Rusça konuşmaya çalıştığında anlaşabilmeniz mümkün değil yani. Umarım hani ülkeler arasında da bu işbirlikleri artar. İşte Türk Teşkilatı'nın kabul ettiği yeni alfabe, okunabilirlik. Mesela alfabeye bakıyorsunuz. Kırgız veya Kazak alfabesi Kiril alfabesinin üzerine inşa edilmiş. Hani bizim için okuması zor. Videoyu kapatmadan bunlara biraz değinmek istedim biraz da. Geldik gezdik ama ne düşünceler oluştu? Bunları da belirtmek istedim. Çoğu kişi ilgilenmiyor bu tür şeylerle fakat ama en azından ilgilenenlerle alakalı bir şeyler söylemek lazım. Öyle kapatmadan düşüncelerimi söylemeye çalıştım. Birilerine tesir eder belki veya düşünmeye sevk eder.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz artık diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.